Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Cinsellikle ilgili bilgilendiren videolara devam ediyoruz efendim. Cinsellikle ilgili doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Size tam 19 tane madde açıklayacağım. Bunlar gerçekten de önemli. Cinsel ilişkide penisin boyu önemlidir. Aslında cinsel ilişkide penisin boyunun çok bir önemi yok. Yalnızca kadınların %1'i penisin boyunun çok önemli olduğunu aslında çalışmalarda söylemişler. Dünyada erkeklerin penis boyu ne? Genellikle 13 santim. Şimdi 9 santim altını küçük penis, 16 santim üstü de büyük boy penis olarak adlandırılmış. Kadınlar için vajinanın vajinayı 3'e bölecek olursak burası giriş kısmı, burası rahime bağlandığı yer. Yani 3'e bölecek olursak 1/3 dış kısmı, vajinanın girişini kastediyorum. İşte buradaki ilk 3-4 santimlik yerde klitorise ait sinir uçları ve vajinanın ön duvarındaki sinir lifleri aslında hassas bir alan. İşte bu girişteki 3-4 santimlik alan sinirsel anlamda cinsel uyarılara cevap verecek bir alan olduğu için öyle çok uzun boylu bir penis büyüklüğüne çok da ihtiyaç yok. Yani 3-4 santimlik bir alana ihtiyaç var. Bunu da penis boyu küçük olsun, büyük olsun fark etmeksizin her kadın bu anlamda erkeklerden uyarılma alabiliyorlar. Uyarılma sağlanabiliyor. Burada önemli olan erkeğin nereyi uyaracağını, kadına nasıl davranacağını bilmesi gerektiği. Çünkü her kadın her zaman vajinadan da uyarılmıyor. Biliyorsunuz kadınların temel cinsel organı klitoris. Çoğu kadın klitoristen orgazm olur. Çok az bir kısım kadın vajinal orgazmı deneyimler, geliştirir, öğrenir. Velhasılı penise o kadar da çok takılmayın. İşte uzun penis, kısa penis olayına çok da takılmaya gerek yok. Kadının vajinasının girişteki ilk 1/3 kısım yani 3-4 santimlik bir alanın uyarılması kadın için yeterlidir. Bu gerçekten de önemli bir maddeydi değil mi? Rahatladınız. İkincisi erkekler her daim cinsel ilişkiye hazırdır. Her zaman hazır makina, tüfek omuzda ya da namluda mermi sürülü değil. Böyle bir şey yok. Erkekler de yorgun olabilir, cinselliği istemeyebilir, üzgün olabilir, romantizm isteyebilir, erotizm isteyebilir. Yani bu hak onlara da tanınmıştır. Ve ne yazık ki bizim toplumumuzda ve dünyada da böyle. Kadınlar her zaman erkekleri her daim cinselliğe hazır olduğunu düşünürler. Onlardaki bir cinsel isteksizliği çok algılayamazlar ya da canının o gün istemediğini algılayamazlar. Bu da aslında erkeklerin üzerine bir performans kaygısı oluşturuyor. Giderek cinsel isteksizlik geliştirebiliyorlar. Denetimsiz boşalma sorunlarıyla, ereksiyon sorunlarıyla bu performans anksiyetesinden dolayı karşı karşıya kalabiliyorlar. Velhasıl sevgili erkekler her zaman, her daim hazır olmanız gerekmiyor. Bu hazır makineler değilsiniz ve sevgili kadınlar lütfen eşlerinizden, partnerlerinizden böyle bir taleple bulunmayın. Onların da insan olduğunu unutmayın. Üçüncü madde cinsel hayat. Yani cinsel ilişkinin kalitesi ya da çok sık olması çiftlerin aslında birbirlerine karşı çok sevgi dolu olduklarının bir ifadesi değildir. Yani her gece ilişkiye gir, her gece 3 defa gir. Bu birbirini çok sevdiğin anlamına gelmiyor. Birbirlerini çok seven çiftlerin de kötü bir cinsel hayatı olabilir. Bu son derece doğal ve aslında birlikte konuşarak, önlenerek düzeltilebilecek bir durumdur. Cinsel hayatının sıklığının iyi olması birbirlerini çok seviyorlar anlamına gelmiyor. Dördüncü madde. Erken boşalmanın çoğunlukla psikolojik sebeplerle olduğunu düşünürüz. Bu da doğru değil. Aslında bu bir anormallik değil, bir hastalık değil. Bunun nedeni çoğunlukla yanlış öğrenilen alışkanlıklar. Bunun sebebi de mastürbasyon alışkanlıkları. Bu çoğunlukla ne yazık ki erken boşalmayı tetikliyor. Ama değiştirilebilir mi? Değiştirilebilir. Biz erken boşalmaya, çok ileri erken boşalma nedir? Vajinaya girmeden boşalma. 7 dakikadan kısa olan bir vajina içindeki birlikteliklerde de biz o zaman erken boşalma diyoruz. Normalde cinsel birliktelikte penisin vajinada kalma süresinin idealine 8 ile 25 dakika arası. Eğer ki böyle bir sorununuz varsa öncelikli olarak bu alışkanlığı değiştirmek gerekiyor. Psikoterapiyle, üroloji doktoruna giderek bu sorunun üstesinden çok kolaylıkla gelebilirsiniz. 5. madde, erkekler sekse düşkündür, kadınlar sekse düşkün değildir. Aslında bu da tamamen yanlış bir şey. Kadın ya da erkek aynı oranda seksi düşünürler ve isterler. Bu ne kadın için
ne de erkek için ayıptır, ne de günahtır, ne de utanılacak bir şeydir. Cinsellik gayet doğal, akışında yaşanan, birbirinin bedeninden keyif alındığı hoş bir süreçtir. Yani kadın da ister, erkek de ister diye bakmak lazım. 6. madde, zaman zaman çiftlerde, uzun soluklu ilişkilerde bazen cinsellikle ilgili problemler yaşanabilir. Bazen isteksizlik olur, bazen ereksiyon sorunları olur, bazen orgazmik disfonksiyonlar olur. Bu her zaman bir problem olduğunun ya da bir anormallik olduğunun göstergesi değil. Her kadın ya da erkek bu sorunları zaman zaman yaşar. Kadınların yaklaşık yarısı, yani %50'si, erkeklerin de %20-30 kadarı cinsellikle ilgili hayatları boyunca mutlaka sorunlar yaşarlar ve 35 yaşından sonra özellikle bu sorunlar diyabete bağlı, tansiyona bağlı, damar hastalıklarına bağlı, kolesterol sorunları, hormonal sorumlu, organik temelli gibi sorunlardan genellikle köken alır. Ama daha genç yaş gruplarda, yani 20'li yaşlarda bu tarz cinsel problemler yaşayanların çift arasındaki ilişki problemleri, performans kaygısı, depresyon, melankoli, işte kendini yetersiz hissetme, kendini beğenmeme, kendini güzel bulmama gibi sebeplerden cinsellikle ilgili problemler yaşarlar. Burada problem diyebilmemiz için bu problemin ilişki içerisinde problem oluşturması, çifti çatışmaya götürmesi ve 6 aydan uzun süre devam etmesi gerekir. İşte o zaman biz buna problem deriz. Yoksa arada bir bu tarz sorunların olması her zaman cinsel işlev bozukluğu olduğu anlamına gelmez. 7. maddeye gelecek olursak, cinsel ilişki yalnızca penisin vajinaya girmesi anlamına geliyor. Toplumda ne yazık ki böyle bir yanlış algı var. Halbuki cinsellik çok daha büyük boyutlarda bakılması gereken bir şey. Bazen dokunuşlar, bazen öpücükler, bazen iltifatlar, bazen güzel sözler, bazen aşk oyunları, aslında bir sürü şey öğeyi içinde barındıran bir bütün ve bunların hepsi de bir çift ilişkisi içerisinde birlikte belli bir oranda kullanılmalı. Ama biz ilişki deyince, seks deyince hemen penis, vajina birlikteliği aklımıza geliyor. Cinsel ilişki, cinselliğin sadece bir parçasıdır. Bu şekilde bakmak lazım olaya. 8. maddeye, cinsel hayatın ileri yaşlarda bittiği düşüncesi son derece yanlış bir düşünce. Çünkü birbirine karşı sevgi dolu olan çiftlerin birbirlerine sevgilerini gösterdikleri, birbirleriyle paylaşımda bulundukları en özel anlardan biri. Zamanla biyolojik sebeplerle, psikolojik sebeplerle, organik hastalıklardan dolayı çiftin arasındaki cinsel ilişki sıklığı azalsa da aslında cinsel ilişkinin tatmini, doyumu, kalitesi çok da değişmiyor. Şimdi bazı çalışmalar şunu gösteriyor. 60 ile 80 yaş arasındaki çiftlerdeki erkeklere sorulmuş, memnun musunuz diye %60'ı memnunum demiş. Kadınlarda oran çok daha yüksek. Kadınların %64'ü, yalnız 60-80 yaş arasından bahsediyoruz. %64 kadın cinsel hayatından memnun olduğunu söylemiş. Velhasıl süre, sayı, sıklık değil, tatmin ve doyum bu anlamda önemli. Geldik 9. maddeye. Çok fazla cinsel ilişki kadını yıpratır, vajinayı genişletir, bacak ve karın kaslarını gevşetir. Böyle bir yanlış inanç var. Bu aslında tam tersi. Düzenli bir cinsel hayatı olan kadının vajina kasları sıkılaşır, bağışıklık sistemi güçlenir, kalp damar sağlığı iyi olur, felç riski azalır, kemikleri güçlenir, işte adet dönemlerindeki ağrılar ortadan kalkar, adet düzensizliği düzenlenir, vücudu sıkılaşır gibi aslında bir sürü sayısız faydası var. Yani kadınlar işte bedenim yıpranacak diye endişelenmeyin. Sadece aldığınız haz, doyum ve cinsel ilişki sırasında pelvik taban kaslarının güçlenmesi bile sizi gerçekten de iyi bir yere taşır, vücudunuzu sıkılaştırır. Böyle bir yanlış inanç varsa zihninizden onu silelim. 10. madde. Cinsel fantaziler ayıptır, yanlıştır, ahlaksızdır, günahtır. Yani aslında çiftler, eşler birbirlerinin hayatlarını renklendirmek için, birbirlerini daha iyi tanımaları için, daha doyumlu, tatminkar bir cinsel hayatlarına devam edebilmeleri için birbirleriyle paylaştıkları fantaziler aslında çok da zararlı değil, sağlıklı bir yöntem. Burada önemli olan ikisinin de bunu istemesi ve karşılıklı rıza dahilinde bu fantazileri gerçekleştirmeye çalışmalarıdır. Evet efendim, şimdi 19 maddenin 10'unu saydık. Kalan 9'unu ikinci videoda tekrar sayacağım. Bunlar çok önemli. Lütfen kalem, kağıt alın, not alın ve hayatınıza uygulamaya çalışın efendim. Bu inançlar, bu yanlış mitler zihninizde varsa aslında cinsel yaşamınıza gölge düşüren, tatminkar, doyumsuz cinsellikler yaşamanızı sağlayan şeylerdir. O nedenle de doğru bilgiyi yerine koyarak bakmak lazım. Evet efendim, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, merak ettiğiniz konular hakkında yorum yazmayı unutmayın.
zil sesine dokunup bir sonraki videodan bildirim almayı da unutmayın. Sağlıklı, keyifli, güzel bir cinsel yaşam diliyorum. Görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın.